Her şampiyonun arkasında tutkudan fazlası vardır. Rusya'nın zorlu pistlerinden Macao'nun farklı atmosferine, Dubai'nin ışıltılı yarışlarına, etiyle, kanıyla, canıyla sahici bir insan Selim Kaya. Selim Kaya gerek yaşam serüveninde, gerek yarışçılık heyecanında herkese sadece ve sadece bir şeyin garantisini veriyor. İşte bu yolculuktaki sihirli kelime sahicilik. Gerçek bir sahici adam. Selim Kaya macerasına yıllar boyu devam edecek. Geçmiş yıllardaki sahiciliğiyle ve bizi sarıp sarmalayan o sempatik, o güzel enerjisiyle. Kal Plus sunar. Selim Kaya, onun hikayesi 3. bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Selim Kaya'nın yurt dışındaki deneyimlerini soracağız kendisine. Abi tekrardan hoş geldin. Eyvallah kardeş, hoş bulduk. Yurt dışında at binme konusunda tecrübeli jokeylerimizden birisin abi. Türkiye'de de yarışçılık ortamıyla karşılaştırıldığında orada seni en çok etkileyen farklar neydi? Yani keşke bu Türkiye'de de olsa bizim atçılığımız için faydası büyük olur dediğin, gözlemlediğin şeyler neydi? Biraz bu tecrübelerine başlayalım. Sistemin sistem. Bu sistem bizim Türkiye'de de olsaydı keşke diyorum mesela. Dedim bütün sistemi. Yani ilk önce mesela diyelim yurt dışında çıktığım deneyimlerinde mesela Dubai'de başlayalım. Keşke bu sistem bizde de aynısı olsaydı ne kadar güzel olurdu diye söyledim. Ve giden herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Yani oraya at götüren herkes. Sistemi gördüğünde keşke bu sistem de bizde olsaydı yani. At koşma sistemi nasıldır, nedir? Ve bunlar çok daha maliyetsiz, çok daha mantıklı, çok daha iyi ve daima üstüne koyarak gelebilecek bir sistemdir. Şimdi bizim kendi sistemimizde, mevcut olan sistemimizde uluslararası başarımızın olması söz konusu değil. Hayal aramak ya. İğneyle kuyu kazmaya benzer yani. Klasikleşmiş laf zaten. Çünkü bu sistem böyle olmaz. Sistemin değişmesi. O sistemin burada olması lazım. Aynı sistem. Zaten herkes birbirine önüne kalmış gitmiş. İngilizler bunu yaratmış. İngilizler de aynı şekilde dünyaya yayılmış. Aynı sistem burada da var yani. Bizde de değişik bir sistem var. Kendine has bir sistem var bizim. Evet, Amerika gibi yarışlardan sanki alınmış herhalde beğenebiliyorum. Benzetme gibi yani öyle kurulmuş. Şeyde ise mesela Dubai'de İngiltere sistemi neyse o şekilde. İngiltere'de gittik, orada da gördük atları. Antrenörler atlarını koşar. Antrenörlerin kendi ahırları vardır. O alabileceği ahır kaç tane? 100 tane atı varsa, ahırı varsa 100 tane at alır. Atlarına bakar. Jockey, seyis, nalbet hepsinin antrenörle ilişkilidir. Hepsi ona bağlıdır. Atlar bellidir bir saatte gider, belli bir saatte gelir. Sistem çalışır yani orada aslında çoğu zaman. Sistemin dışına kimse çıkamaz. Bizim burada ne sistem? Yani bizim burada mesela kişi kendi sistemini kuruyor. Kişi kendi sistemini kuruyor. Orada öyle bir şey yok. Toplumun sistemi vardır. Yani kurulmuş olan bir sistemdir ve herkes o sisteme uymak zorundadır. Uymayan abi dışarı. Bir daha kimse giremez oralara. Eğer ki yabancıysa zaten direkt memleketine geri gönderilir. Bir daha ülkeye almıyorlar bile. Bir müddet yani. Ceza olarak. Mesela sen şimdi bir jokey bir antrenörden çıktı başka bir antrenörün yanında çalışacak. O antrenörün yanında çalıştığı antrenörün yanında çalışmış ya o referans olmadığı sürece öbür antrenör onu işe almıyor. O referans olacak. Evet hiçbir sıkıntısı yoktur. Ben işimize böyle uygun görmüştür. O yüzden ayrılmışızdır. Benim yanımda herhangi bir sorunu yoktur. Dediği zaman o onu alıyor. Yoksa almaz. Şimdi bizim burada sistemde mesela ses tonunu yükseltemiyoruz. Niye? Çünkü yok. O gittiği zaman başkası gelemez. Ata yem verecek adam eksik yani. Bu durumda şu an atçılık mesela. Yurt dışında en çok istediğim şey mesela o sistemin burada olması. Bu kadar. Macao Hipodromu'nda geçirdiğin günlerden neler hatırlıyorsun? Oradaki yarış atmosferi, düzen, jokey disiplini açısından seni en çok şaşırtan şey neydi? En çok şaşırtan şey şuydu. Jokeylerin orada imza atmasıydı. Yani sabah
hipodroma girişte imza atıyor. Kaç saat kaçta girdiğini. Kendi ismini yazıyor. Kendi isminin altına. Saatini yazıyor. Ve imzasını atıyor. Çıkarken hipodromda gene aynı şekilde. Bunlar inceleniyor. Hafta sonunda bakıyorlar mesela. Pazar gününe kadar bir hafta içinde bu adam kaç defa gelmiş. Ve sabah antrenmana kaç defa gelmemiş. Eğer ki birden fazlaysa hemen çağrılıyor, ifade alınıyor ve bir daha disiplin cezası veriliyor. Bir daha olmasın. Olursa bu sefer başka bir ceza veriliyor. Ya da istemiyor. Diyor ki sen düzeni bozuyorsun. Sistemi bozuyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Ben şaşırtmıştı yani. Ne kadar güzel demiştim. Bir tanesi de ilk gün oraya gittiğimizde biz işte Ayhan abi, Ayhan Kasar vardı. Beraberdiz orada sabah erken saat 5'te hiç unutmamıştım zaten. Hipodromun hemen kenarında bir otel kiralamıştım, orada kalıyordum. Biz camda atları izliyorduk mesela sabahları. O zaman da bizde daha gece yarışları yoktu. 2007 yılındaydı. Ben gittiğimde Macau'ya. Tabii gece şeyi orada gördüm. Atların çalıştığını falan camda ilk ama şeyde otelde. Ben sabah kalktığımda işte ışıklar her zamanki gibi gene erken kalktım. Işıklar aydınlandı falan. Işıklar açıldı. Atlar çalışmasını falan izledim ilk gün. Birkaç gün öyleydi. Sonra işte başladığımızda da gittik. İlk gün saat 8'e kadar 8.30'a kadar kaldık. Kimse bir at mat söylemedi. İşte diyor bizim jokeyimiz yeni gelmiş falan filan. Tanıtıyorlar manıtıyorlar. Kimse demiyor bir at alın. Yağmur yağdı bir ara. Millet kayıp gitti herkes falan. Bir antrenöre gelmiş orada bir tane jockey lazım. Dedi ki ya bir tane jockey lazım. O dedi ki bu işte o Türkiye'den gelmiş çalıştırsın. Tamam dedi, bir hatta var bak alo yapacağız. Beraber çıkacağız işte döneceğiz 600 metre sprint yapacağız. Geldik sprint yaptık geldik işte dedik nasıl falan ben hatta rapor verdim. Dedi ki bir tane daha al. Peki dedik bir tane daha aldık. Bir tane daha al. 3 tane daha aldı. Ufak yer tabii adadır orası. Öbür gün biz gittik abi o diyor bir tane at al, o diyor bir tane at al. Allah Allah dedik ne oldu ya nereye geldik? Bir güne söylemişler tabii yani boş bir adam olmadığını. İşte verdiği rapor doğrultusunda falan. Oranın atlar tabii çok sert. Yani inanılmaz derecede sertlik yapıyor oranın atları. Çünkü hep biraz sürat yarışları var orada. Genelde hep yarış süratli gider. Benim şu omuzları falan şişti. Kaslarım falan yani inanılmaz derecede. Öbür gün dedim ki yani biz hemen burada dedim bir şeye kaplıca gitmem lazım. Sıcak suya girmem lazım. Bu kaslarımı gevşetmesi lazım. Çünkü şişti her taraf. Ondan sonra tabii bizim ismimiz hemen şey oldu. Yayıldı bir 10 gün sonra mıydı? Bir hafta sonra mıydı ya Rabbim? Bir ata bindik. Tabii bu arada Firsan da Dubai'ye gelecek. Dubai'ye gitmiş. Dubai'de işte koşacak. Ata ben biniyorum. Rüstet abi kulağını çınlasın. Ve Barkal'la beraber konuşmuşuz. At orada Ahmet abi orada hemen atı çalıştırıyor. Mustafa Kecen'le orada antrenörü. Ben de Macau'dan geleceğim. Ata bineceğim. Bir daha geri döneceğim. Macau'ya. Tabii Macau'ya geri dönmem için gitmem için ülkenin dışına çıkmış oluyorum ya. İşte bir ayın içinde 2 sefer giri çıkış yaptığın zaman bu sefer hakkın kalmıyor orada. Tekrardan yurt dışına Türkiye'ye gelip tekrardan girmen lazım. Ayhan abi de benimle beraber gelecek. Bıraktığı zaman orada mesela gideceğiz Hong Kong'a. Hong Kong'dan ben uçağa bineceğim. Macau'da bir ada olduğu için sadece deniz yoluyla gidiyorsun oraya. Bir de uçak yoluyla gidiyorsun. Karayoluna gidemiyorsun. Ada çünkü. Ayhan abi benle beraber Macau'ya gelirse bir de karşılamaya gelecek. 2 sefer giriş çıkış yapmış olacak ya. Bu sefer o ne yapmış oluyor? Ülkeyi terk etmesi lazım. Tekrardan giriş çıkış yapması gerek. 2 sefer yaptığı için bir ayın içinde. Dedi ki o zaman sen terk gitmen lazım. Giderken dedi. Gelirken dedi sıkıntı olmasa atlara denk gelirsin dedi. Geçmiş kalırsın dedi. Ben gelirken dedi seni karşılamaya geldim. Ayhan abi. Peki dedim ben de zaten gavurca bilmiyorum. Fark etmiyor zaten yazıyoruz çiziyoruz işte. Şudur budur diyoruz. Bu nedir şu nedir gel git falan. Hay how are you? Dedim ben giderim kendim giderim. Ya gidebilir misin falan giderim dedim. Hiç unutmuyorum. Hadi günlük de tutmuşum. O feribotun içinde deniz feribotuna bindik. Direkt zaten Hong Kong'un uçağı denize yakın. Deniz içinde zaten. Hong Kong'da. Havaalanını denizi doldurmuşlar. Denizin içinde yapmışlar yani. Etrafı komple deniz. Biz gittik oraya şeyden feribotla gittik işte. Her taraf orası sistir abi.
Yani böyle bizim gibi havası, temiz havası yok orada. Hep sis. Genelde hep sis olur. Etrafa bakıyorsa hep sis var. Ben günlüğümde falan yazmışım işte. Gittim bizi indirdiler, sonra dediler ki buradan işte havaalanına geçeceğiz. Burada bir otobüse bindik. Hep araba girerken otobüste havaalanın içine girdik, dedik ya burada durak. Tramvay gelecek, tramvaya bineceksiniz. Havaalanın içine girdi, ben şaşırdım tabii. Havaalanın içinde tramvayın ne işi var ya? Şimdi uçuş kartıma bakıyorum, 83. kapı. Ya gitmem gerek. Biz 1. kapıdayız. 83 kapı gitmemiz gerek. Ben bindim tramvayı. Orada havaalanının içine tramvay gidiyor. İşte 1. kapı, 2. kapı duruyor, devam ediyor. Duruyor, devam. 8'den 3. kapısına gittim. Orada indim. Ondan sonra Emirates uçağına baktım. Dubai uçağı işte hangisi falan, ona baktım. Bana da acıkmışım. Her şeyde yemiyorum ki, orada hiçbir şey yenilmez zaten. Ya ben dedim, ne yapayım, ne bileyim, tamam ben bunu en iyisi balık burada yiyeyim ben. Fiş istedim işte, orada gittim baktım bir restoran fişmiş yazıyor. Orada balığı yedim. Uçağa bindim gittim. Mustafa abi beni karşıladı orada. Ona Barkar geldiler. Barkaroğlu geldiler. Havaalanında aldılar beni, Dubai'de indik. Sonra gittim ata bindik. 2 gün 3 gün kaldım orada tabii. Ata bindik. Ata koştu 4. oldu Feysan. Ayağını beğenmemiştim o zaman. Çok da şişmişti. Sonra tabii at ayağında sıvı çıkardı, problem çıkardı. At geri geldi. Ben tabii geri döneceğim. Yarıştan sonra bu hiç çok acayip bir komik bir şeydi. Mustafa Keşanlı beni getiriyor havaalanına bırakacak. Sabah da ben Macao'da yarışa bineceğim. Bir gün sonra Macao'da yarışa denk geleyim ata. Atlara denk geleyim. Macao'da gelenler de var bizle beraber yarışa bin. Ben orada Antalya Rookie de gördüm orada onlarla beraber. Onlar da bizle beraber aynı uçakta geliyorlar. Birkaç kişi görmüştüm ben orada. Ondan sonra tabii takım elbise var. Ben de bu takım elbise falan sıkıyor. 8 saat yolculuk yapacak uçak. Dedim Mustafa abi biz bir yerde dedim ben bir ismi değiştireyim ya. Blue falan var dedim, burada giyeyim ben dedim ben de. Ya dedi burası Dubai, senin dedi, sen ne dersin giyineceksin dedim, burada giyinecek bir yer yok dedi. Dedim lan dedi, ha dedim sen dur hele. Havanın yanına geldik mi, geldik dedi. Ne dedi, ben burada duruyorum, dur dedim sen orada şimdi. Orada durdu. Hemen indim arabada, üstümü çıkardım. Dedi sen ne yapıyorsun? Ya dedim o ben ne yapıyorum? Çıplak mı geziyorum? Üstümü çıkarıyorum. Üstümü çıkardım elbiseyi. Onu giydim. Ben burada üstümü giyiyorum. Dedim, ne ayıptır ya. Ne olacak dedim. Şaşırdım Mustafa Ahmet abi. Öyle bir anım oldu, hiç unutmuyorum. Hemen üstümü değiştirdim. Yallah. Gittik işte, o zaman uçağa bindik. 8 saat bir yolculuk yaptık. Gittim, Ayhan Ali beni bekliyor. Ayhan Kasar. Havalandı beni aldı. Biz gittik uçağa, yarışa yetiştik yani. Akşam yarışıydı, gece yarışıydı. Koştum, ilk bindiğim at işte o zaman 13 lira ganyanla kazandı yarış. İlk kazandığım yarıştı herhalde orada. Bir 20 gün daha kaldık tabii biz orada. Feysan bir daha Dubai'ye gelmedi o gün, artık ondan sonra şey yapmadı. Burada da yarışlar artık başladı. Rahmetli Ömer ve Mehmet ceza almışlardı. Atlarımızda kimse jokey yoktu. Dedik artık tamam yeter. Bir ay kaldık orada yani. Öyle kalktı bir daha tekrardan hanımla beraber. Geldik. Macao macerası da böyle. Macerası da böyle. Ama Macao niçin gerçekleşti onu tabii söylemeden geçemeyeceğim. Onu da söylemem gerekiyor. O da şöyleydi. 2007 yılında galiba gelmişti o sene. Terry Fallon'ı Kemal abi, Kemal Kurt borsa bilmesi için davet etmişti. Yarışa getirmişti. Mehmet Cezali'ydi galiba bizim Mehmet o zaman. Ya da kilodan dolayı mıydı valla, bir şeydi. Neydi bilmiyorum. Borsa binecek. Ben de Chelsea biniyorum. Herhalde Başbakanın koşusuydu, evet. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Ben de çok istiyordum o yarışı kazanmayı. Yani gerçekten inanılmaz derecede. Çünkü hem Tayyip abinin adınadır hem de işte o gün gelecek mi gelmeyecek mi, inşallah gelir falan. Hayranlığım da falan var. Çok istemiştim ben o yarışı mesela. Kerry Fallon geldi tabii. Chelsea kazandı yarış. Yarıştan bir hafta sonra bu dergi çıkıyor. O zaman Kemal Akyer'in bir dergisi vardı. O derginin ismi Banko mu diye aradım. Yarış Dünyası mıydı? Yarış dergisi miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Kayhan Özcan. O da orada yazı yazdı. Köşe yazarlığı yapan. Artık kim demişse bilmiyorum tabii. Ben duymamışım da. Ben ona demişim ki ya kedi falan olmuş ya, ne oldu gelsin bakın görelim ne olacak falan gibi ben dalga geçmişim.
İşte kendince diyor ki işte ben Selim'e hiç bunu yakıştırmadım. Olmaması meslektaşına bu şekilde davranması iyi bir şey değil. Kerry Fallon denilen adam işte dünyanın her yerinde binmiştir yarış. İşte Selim Kaya işte ancak bilse Türkiye'de bir Türkiye'nin dışında hiçbir yerde de at binemez diye yazı da yapmış. Kaya Selim yapmış tabii. Selim Kaya uyarla kendine göre mahkemeye falan veririm. Ben öyle düşünüyor. Tabii ben böyle ufak şeylerle uğraşmam da. Bu bana biraz zoruma gitti. Ben çünkü böyle bir şey söylememişim yani. Gerçekten söylememişim yani. Gel kardeşim eğer sen bunu yazacaksın bir sor. De ki ya böyle bir şey olmuş. Gerçek var mı? Doğrusu nedir? Ona göre bir yaz. Orada yazıyor işte haber olsun diye. Tabii Selim Kaya sanacak bir o da kendine göre bir şey. Tabii herkes kendi işini yapıyor biliyorsun. Bu işin şey tarafı da var ya hani kendine göre. Saygı duymakla birlikte. Sonra ben tabii bu biraz şey olunca ben de dedim ki biz yurt dışına nasıl gidebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Kış sezonu işte öyle sezondur bizim burada nasıl gider falan. Simon diye bir adam vardı işte yabancı o zaman gelmişti. Mehmet Ali falan getirmişti. Mehmet Kut getirmişti. O bana dedi ki ya dedim Akalı'dan bir yeri var dedi. Uzak Doğu'da dedi. İstiyorsan de oraya gidebiliriz. Seni de oraya götüreyim dedi. Gideriz dedi. Ben senin menajer olarak giderim dedi. Olur mu dedim. Olur mu? Olmaz mı? Olur. Biz davete gönderdik. Kalktık davete gönderdik. Makao'ya. Aldık işte bir şeyler. Yarışlar işte şu yarış bu yarış. Gönderdik bir şekilde. Baktılar davete geldi. Çok güzel dediler. Tabii ki biz böyle bir adamla çalışmak isteriz. Davete gönderdiler. Siz bundan kaç Ocak mı kaç Şubat'ta siz 14 Şubat. Siz burada artık bizim jokey misiniz? 14 Şubat'ta bekliyoruz. 14 Şubat'ta orada olmam lazım. Böyle bir davete gelince kabul görünce benim giderim bir iki üç ay orada takılırım gelirim. Bir şey olmaz. Dedim ki şimdi sen bu haberi gideceksin. Bu davet değil. Ayhan abi söyledi. O yarış dünyasında, yarış dergisinde yazan Ayhan Özcan var ya dedim. Şimdi dedim bunu ona vereceksin. Bu haber o yapsın. Bunu diyorum bir de başka tabii. Aynı gün bir de Tayyip abi o zaman Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Kupa verdi. Kupayı verirken de bana o zaman ulusal ve uluslararası başarı dilemişti. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman bana öyle bir dilekte bulunmuştu. O da kafamda böyle bir şey etmişti, bir yer etmişti. Demiş, ya bak uluslararası demek ki uluslararası başarı da bizde bekleniyor yani. Mesela Cumhurbaşkanımız istedi falan. Böyle bunların hepsi tabii birbirini destekleyecek şekilde Allah işte diyoruz ya bak niyet neyse gelecek odur kardeşim. Bunları biz yaşamışız ya o yüzden böyle söylüyoruz. Katı söylüyoruz, hakikat söylüyoruz, gerçek budur diyoruz yani. Kayhan tabii bunun haberi yapıyor. Biz kalktık gittik. İşte sonra orada o başarılar da gelince artık yani hani avucumuzun içinde yani bunları da yapabiliyoruz dedik. Diğercesine geri döndük yani falan. Sonra tabii Kayhan abi biz onunla çok iyi bir dost olduk daha sonra. Şu anda kulakları çınlasın. İyi de bir dostum bir arkadaşım yani. Ama bu iki tane sebepten dolayı ben yurt dışına o zaman o Macar'a katılmaya gittim. Hatta gidecektim işte Selman abiye falan söyledim Selman Taş Bey'e. O da demişti bana gitme falan. Niye dedim dedik işte orada çok böyle şikemik olayları var mafya falan var şudur budur. Başına bir şey gelir. Dedim hiçbir şey olmaz sen rahat ol. Daha da benim için şey oldu böyle. Daha da bir eğlenceli oldu sanki falan. Ya kalktım gittim. İstememişlerdi yani. Çok beni böyle seven sağ olsun tabii sevdiği için yani. Başına bir şey gelmesi falan diye. Bizim işte Macao maceramız da bu şekilde gerçekleşti falan. Her şampiyonun arkasında tutkudan fazlası vardır. Abi yurt dışı demişken biraz da Rusya diyelim. Orada da yarışlara katıldığını biliyoruz. Hatta bazı kaynaklarda önemli bir koşuda start aldığında geçiyor. Bu dönemin detaylarına ulaşmak biraz zor ama sen bize o tecrübeyi, oradaki atmosferi kendi gözden anlatır mısın? Pek bildiğimiz bir yarışçılık dünyası değil Rusya çünkü. O çok tuhaf bir şeydir tabii. Sovyetler Birliği dağılımındaki ülkeler 14 tane ülkenin cumhurbaşkanlarına davetliye gidiyor. Diyorlar ki biz böyle bir yarış organizasyonu yapacağız. Putin'in adına bu yarış yapılacak. Ve atınız varsa herkes davetlidir. O 14 tane devletin, ülkenin atları. Handikap puanlarına göre herkes davetlidir o yarışa koşabilir.
Şimdi böyle bir şey olunca tabii bu Azerbaycan'da bir tane adam Mehmet Bey diye bir adam var. O da tek başına hipodromu yapıyor. Sedradeli atık falan ilgileniyor. Gidiyorlar rahmetli yani gidip geliyorlar falan. Bunlar da diyor ki bizde bir at lazım. Aliyev buna diyor ki Mehmet Bey diyor ki sen hipodrom açmak istiyorsun. İzin vermiyorlar ya. Atım var. Bu yarışa bizi davet etmiş bu diyorum. Biz de gidelim o zaman bir at getir. Gidelim öyle koşalım. Bunda da öyle bir at yok. Buna tam fırsat hipodromu açacak ama fırsat işte at gelmiş önüne böyle bir fırsat gelmiş. At bulamıyorlar. Türkiye'de at arıyorlar. Bizim atı uygun görüyorlar. Atı hat kapanı yüksek grup bir kazanmış. Sweet Mistress diye bir atımız. Hatta bizim atımız Ankara'da yarışa kayıtlı. Tabii favori kazanacak yani. Grup 3. O Yakup diye bir arkadaşım var. O da Azerbaycanlı. Dedi ki ama böyle bir şey var dedi. Sen dedi bu atı dedi. Sedat'ın atı aradı böyle. Bu atı dedi Mehmet Bey dedi şey yap dedi. Kiralık vereceksin dedi. Gitsin koşsun dedi. Bir daha geri gelsin dedi. İşte onlara bir de işi görünecek dedi falan. Ya dedim böyle bir adamsa sıkıntı yok dedim. Ne olacak dedim. Canı sağ olsun dedim. Olur dedim. Atı Ankara'dan geri getirdim böyle. Onların adına kiraladık o atı. Kalktık Makava'ya gittik. At önce Azerbaycan'a gitti. Orada onun özel uçağıyla orada kaldı. Oradan oraya gitti. Ben de bir hafta kala gittim oraya. Tabii gidiyorum atı kendim çalıştırıyorum. Oranın kumuna bakıyorum. Kum nasıl falan. Kum çok kötü tabii. Kum çok berbat yani. Çok kaba bir kum. Bizim at çıkamaz orada. Ama götürmüşüz bir sefer. Atı götürdük abi tabii bir gün orada Rusya Çeçen Meçen olayları var. Bunlar bizi 2-3 tane araba takip ediyor. Korumalar falan bizi gezdiriyorlar. Saunaya girmen gerekiyor diyorum. Sauna diyor işte yanındaki korumana diyor biz de girelim mi? Yok diyorum. Saunaya ata binecek olan benim siz değilsiniz diyor. Kusura bakmayın siz oturun orada ben dedim. Sizle beraber girelim. Geldi şişman falan. Ondan sonra öyle bir gün de ata kalıp yapacağız. Tabii böyle bir anım da oldu. O Mehmet Kılıç hani dedim ya hastanedeyken ben işte ilk önce ona seslendim. O da yanımda beraber gitmişiz. Bunlar o korumalar beni sabah ata götürecek kişiler uykuda kaldılar gelmediler. Bir tane şoför göndermişler. Şoför yaşlı bir adam. Bizi aldı. Biz dedik sen geç kaldın falan işte dedi anca geldik. Neyse bindik. Oradan buradan adam şoför yolu karıştırdı mı? At bizi bekliyor. Atı çalıştırdı. Hipodromun etrafına dolaşıyoruz yolu bulamıyoruz. Arabadan iniyor gidiyor birisine soruyor. Sabah erken Rusya'da kim bakar sabah erken? Gidiyor gelene kadar falan diyor düşeceğiz falan. Ya düşün şu arıyor beni düşün diyor. Ya otelde nasıl düşün ya düşün aşağı inin anlamında meğerse. Düşün diyor. Oradan gir buradan gir baktım olacak gibi değil biz geç kalıyoruz. Ata yetişemeyeceğiz atı kalıp yapacak telefon açıyor diyor ki neredesiniz biz diyoruz geldik o diyor ki neredesiniz o zaman konum yok tabii. En son bu indi arabada şoför tekrardan gitti birisine soracak ya. Ben Mehmet dedim Mehmet yanımda dedim ki geç direksiyona geç dedim. Ben dedi nasıl geçeyim? Geç dedim direksiyona. Geçti bu geldi dedim sen bu tarafta otur. Ya olmaz otur dedim sen bu tarafa dayı. Oturdu. Şimdi dedim sen yürü de ondan sonra tabii kaldırım var bahçe var. Karşıya geçmemiz lazım. Yanlış yola girmişiz. Ama ters gitmemiz gerekiyor. Dedim sen şimdi buradan kaldırımdan çık diyor. Çıktı mı? Çık dedim ya sen çık. Kaldırımdan çıktı öbür tarafa bir geçtik. Baktım ki tam ters yöndeyiz. Karşı karşıyayız. Allah şahit ki 10 saniye sonra ne oldu biliyor musun? Hipodrom karşımıza çıktı. Kendiliğinden Allah tarafından ha bu şekilde. O da diyor ki o yaşlı olan. Ya durun diyor bizi dama atarlar diyor. Dama atarlar yani hapse atarlar. Dam hapsmiş meğerse. Böyle bir anım oldu gittik atın kalıbını yaptık. O zaman at 6. oldu tabii. Böyle bir deneyimin oldu atı sonra getirdik falan filan. Aslında bir macera diyeyim ben. Öyle bir şey söyleyeyim. Keyif, zevk için gittik geldik yani. Atı koşturduk geldik. Çok şey katmadı yani bize. Ama böyle mesele yalan olan insanları tanıdık yani. Böyle hani hissi düşen insanlar böyle mesela dostluk yapıyorlar. Şimdi o Mehmet Bey bak getirdim 1 lira bir şey istemeden. Vurup biri koşmadım. Götürdüm getirdim 1 lira bir şey istemeden. Hiçbir şey kabul etmedim. Bir şey istemedim yani. Talep de etmedik. Adam daha bir gün beni aramamış biliyor musun o günden sonra. O ad gidene kadar her gün arıyordu. Kardeşim dedim bağırma bastım şunu yaptım bunu yaptım. Bu Azerilerin hepsi değil tabii de. Bazıları da böyledir yani. Onu da söylemeden geçmeyeyim bari. Geçmiş yıllarda Oasis One Stables'tan bir teklif aldığın ve Dubai'de at binmeye davet edildiğin yazılmıştı. O süreç nasıl başladı, nasıl ilerledi? Seni Türkiye'de uzun süre takip ettikleri de söyleniyor. Bu hikayenin perde arkasını öğrenebilir miyiz senden? Evet. Yani o Dubai'ye aslında için gittim. Kendimi görmek için. Bir şey denemek için. Yani ben burada ne yapabilirim?
Çünkü o yaşta yapabiliyordum. Yapabilirim diyordu. O zaman dedim yani. Bu yaşta bugün yaparsam yaparım. Yarın belli bir yaştan sonra keşke dememek için bunu yapmak istiyorum demiştim. O zaman biz kalktık teknik burada bir adam gönderdi işte orada burada adama menajer gibi bir sistem. Menajer ona yaptı. Onlar da sonra takip ettiler. Buraya geldiler. Burada izlediler falan. Kabul ettiler. Gördüler. Beraber çalıştılar. Ahırın ikinci jockey orada. 90 tane at falan vardı. Ama biz oraya gittiğimizde şans bize verirler maalesef. Herkes very good jockey, very good jockey, very good jockey. Ama at vermiyorsun very good jockey. O sen ne olur? Tamam. Very good jockey. Tamam very good jockey. At vermiyorsa very good jockey. O sen ne olur yani? Kafadan atıyor very good jockey, very good jockey. Böyle İngiliz siyaseti var orada. İngiliz siyaseti de çok derindir. Yüzüne güler ama arkanda bütün koyunu kazanmış. Biz bunları da gördük, yaşadık. Orada tabii ikinci antrenör, işi organize eden antrenör Avustralya birisiydi. Biz İngiliz'di yani. Bize şansı vermediler. Başka yerde teklifler geliyordu. O şekilde biniyordum ben orada. İkinci oldum, ikinci. Hiç hayatımda yarış koşmayan bir ata bindim, ikinci oldu kısa vadede falan. Birkaç tane dördüncü oldum. Yani başka ekip. Bizim ekibi bindirmiyor. Bindirmiyordu yani abi. Ben de böyle kaldım. En son işte geleceğime yakın tam gelmeye karar verdim. Geldi. Ben orada bir 3 ay kaldım. 3 ay direndim. Geldim tabii yarış binip tekrardan gidiyordum birkaç tane. Makara bindim orada. Tabii orada ben şunu gördüm tabii gözlemledim. Ağzında kuş da tutsan kendi atın yoksa o da boştur yani. Ha orada nasıl başarılı olursun? Burada alırsın mesela 10 tane iyi attın, 5 tane iyi at. Gelen iyi 10 tane atı götürürsün orada. Burada gösterirsin kendini. Hepsini yaparsın. Burada ağzında 5 kuş. Böyle yani. Biz gittik orada tabii tecrübe edindik. Bilgi edindik. Atlar nasıl çalışıyor, antrenörlük nasıl yapılıyor, nasıl yapılıyor. Sadece öyle bize gazel okumaya gitmedik ki. 3 ay orada aprendilik yaptım. Yani ne şekilde. Bir gün mesela kalktım sabah tabii her şey bize öğretiyor. Jockeyleri topluyor sabahları. 6-7 tane 10 tane jokeyiz mesela. Her birisi bir otelde bir yerde yani. Servis geliyor herkesi alıyor. Herkes saat belli mesela. Diyor ki uçu çeyrek geçe. Uçu 13 geçe burada otobüs olacak. Uçu çeyrek geçe. 2 dakika bekliyor. 2 dakika sonra sen yoksan o gidiyor. Olsan olmaz. Ben bir gün kalktım abi geç kalmışım. Geçmiş. Otobüs gitti. Antrenör sabah o menajeri arıyor diyor ki bu tamam artık. Ben buna at bindirmeyeceğim. At vermeyeceğim. Sabah at vermeyeceğim. Zor bela kabul ettik kendimizi. Ne yaptım biliyor musunuz orada? O dedim ben bu servise binmem. Menajer dedim hemen bir tane şey buluyorsun. Şoför buluyorsun yani bir tane araba kiralıyorsun. Araba kiralıyor şoför benim Filipin'i götürüp getiriyor. Hindistan'da. Çok birikim elde ettiğinizi gördüm yani. Nasıl yapıldı, ne yapıldı. Bizim bir sürü yüzlerce belki doğru bildiğimiz yanlışları öğrendik orada. Yani bunlar tabii her genç atı seven, yani ben atçı olmak istiyorum diyen herkes aslında böyle deneyimler yaşaması gerek. Ki yoksa gelişmez. Şimdi mesela benim gibi bu camiada bizim camiada benim gibi 10 kişi düşünsene nasıl değişir. 10 kişi 20 kişi yapar, 20 kişi 40 kişi 40 kişi 60 kişi 60 kişi 100 kişi yapar. Böyle gelişir yani. Şimdi diyor, herkes diyor ki işte orası diyor bizim bu bana yeter. Öteki diyor işte Türkiye'ye yeter. Öteki diyor şu ya kardeş, sadece kendimiz için gelmemişiz ki. Bir de ülkemiz için de çalışmak lazım. Yani mesela şimdi geçen gün biz bir tane ata bindik. İşte Sergökçe mesela. Grup bir kazandı. Bir şeyi dile getirdik röportajda mesela. Atın dil bağıyla ilgili, şuyla ilgili. Biz bunu niçin getiriyoruz? Yani biz bunu ben çok biliyorum düşüncesiyle bunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani. Sizin gibi gençler bizi izliyorlar. Örnek alsınlar diye. Yani nasıl olduğunu görsünler. Yani bu böyle oluyor işte. Bu şekilde oluyor. İnançla, doğruyla, Allah'ın kararının doğru olmasıyla. Denemekten korkmamak. Kaybetmekten korkmamak. Bu ne ister? Kaybetmekten korkmayı ne ister? Medeni cesaret ister. Sen o cesaret sahibi değilsen kaybetmekten korkarsın. Kaybetmekten korktuğun zaman da büyük başarı elde edemezsin. Budur yani. Değişmez. Ha, bizim de yani mesela yaptığımız işi insanlara, camiye, sizin gibi insanlara, gençlere örnek olabilecek. İşte bu birçok kişi mesela bu cesareti gösterip giderse hani bir şey kazanma değil, umuduyla değil, bir şeyleri üstüne koymarak umuduyla giderse eğer o daha çok şey görebilir yani. Şimdi servet mi iyi, saat mi iyi, aşk mı iyi? Bunun hepsi birbirini bağlar aslında.
Ha işte Dubai meselesi de şu şekilde işte üstüne giderken üstüne koyduk hep geliştiriyorsun işte bu şekilde geliştiriyorsun. Şimdi biz bunları gördük Macao'da başka bir şey gördüm mesela. Macao'da kaldım 1 ay. Otelde kalıyorum işte gidiyorum atlara bakıyorum. Bütün atlar çalışıyor bir de yüzüyor aynı gün. Mesela o yüzme meselesini onu da istemiştim. Dedim. Keşke bu yüzme havuzu Türkiye'de de olsa. Türkiye'de yüzme havuzu olsa vallahi ikinci gün cinayet işler. O diyor benim adım gizli, o diyor benim adım gizli. Bunu nereye koyacağız şimdi? Çünkü niye? Bilinç düşüklüğü var bizde daha. Sistem yok. Ha. Sistem olsa herkes uyar. Şimdi bu bizim dediğimiz insanlar hepsi hapse gitsin. Bu hapsin bir sistemi var. Yani o sistem dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Burada da öyle. Bunlar şimdi belediyeye gitsin bu insanlar. Belediyenin bir sistemi var mesela değil mi? Diyelim ki yani kamu görevi yapıyor. Bir sistem var değil mi? O sistemin dışına çıkamaz ki. Askere girersen askerin bir sistemi var. Diyor ki ağaca git selam ver. Ben ağaca selam vermem ama sen gibi asker selam verir. Aradaki fark budur. Anladın mı? Yani kimi asker mesela diyor ki komutan diyor ki git şu ağaca selam ver. Diyor gidiyor verir. Ben vermem mesela. Sen de ben de askerim sen de askersin. Kim ister selamı verir kimse vermez. Çünkü ben de bu ağaca niye selam veriyorum? Ben manyak mıyım deli miyim? Diye sorarım. Sorgularım yani. Ama başkası sorgulamaz. Verir sabahtan akşama kadar. Emredersin komutanım. Biz ancak Allah'a emredersin diyoruz. Başka kimseye emredersin diyemeyiz ki. Fıtratımıza aykırıdır yani olmaz. Kendi şahsımdan bahsediyorum. Selim Kaya ile onun hikayesi 3. bölümde Efsane Jokey'in yurt dışı deneyimlerinden yola çıkarak hikayesini dinlemeye devam ettik. Ağzına sağlık abi. Tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Bitti mi bugün? Oh çok şükür. Kal Plus sundu.